Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere düdüklü tencerede 10 dakikada kolayca yapabileceğiniz gıda boyası kullanmadan tam kıvam, tam ölçü lokum gibi ayva reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Bir buçuk kilo kadar ekmek ayvam var. İyice yıkadım ve kabuklarını salatalık soyacağı ile soyuyorum. Daha sonra ikiye keserek iç kısımlarını temizliyorum ve direkt suyun içerisine alıyorum kararmasınlar diye. Ayvanın çekirdeklerini de bir kenara ayırıyorum. Reçelin içerisine ekleyeceğim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi direkt suyun içerisine küp küp doğruyorum kararmasınlar diye. Siz de dilediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Daha sonra süzgecin içerisine alıyorum, iyice süzdürüyorum. Bir kase ile ayvalarımı ölçüyorum. Sıkıca bastırarak yerleştiriyorum. Ölçerek düdüklü tencerenin içerisine alıyorum. Benim ayvalarım 3 kase çıktı. Her bir kase ayva için bir kase toz şeker kullanıyorum. Üç kaseye 3 kase toz şeker ekledim. Her bir kase ayva için de 3 yemek kaşığı su kullanacağım. Yani toplamda 9 yemek kaşığı da su ekliyorum üzerine. Yaklaşık 10-15 tane ayva çekirdeğini ekliyorum. ...6-7 adet karanfil ekliyorum. Ayva çekirdeği ve karanfil reçelimizin rengini veriyor. Bakın, kırmızı olmasını sağlayacak. Bir silme çay kaşığı tereyağı ekliyorum. Reçelim pişerken taşmasın ve fazla köpüklenmesin diye. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum ve ocağa alıyorum. Orta ateşte düdüklü tencerenin düdüğü ötene dek tutuyorum. Daha sonra kısık ateşte sadece 10 dakika pişiriyorum.
Bakın 10 dakikanın sonunda kapağını açtım. Şu an sulu bir kıvamı var. Bu aşamada reçelin içerisine 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu eklemeniz gerekli. Ben videoda eklemeyi unuttum. Siz unutmayın. Daha sonra harlı ateşte yaklaşık 10 dakika kadar reçelim kıvam alana dek kaynatacağım. Bu arada üzerinde oluşan köpükleri alıyorum ara ara. Reçelin kıvamına bakmak için bir miktar derin dondurucuya kaldırıyorum. Ve kaşıkla bakıyorum. Koyulaştıysa tamamdır. Benim reçelimin kıvamı oldu. Artık ocaktan alıyorum. Siz de kendi reçelinizin kıvamına göre kaynatma süresini ayarlamalısınız. Ben sadece 10 dakika kadar kaynattım. Bakın soğumuş halini görüyorsunuz. Kıvamı gayet güzel oldu. Lokum gibi harika bir reçel oldu. İçerisinden karanfil ve çekirdekleri alıp kavanozlara dolduruyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.